Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Güney Hollanda'nın Hellevoetsluis kentindeyiz. Sizinle yeni bir seriye başlamayı planlıyoruz. Bu serimizde Hollanda'da ev sahibi olmuş Türklerin evlerine konuk olacağız ve bu süreçleriyle alakalı onlara sorular yönelteceğiz. Bugün ilk konuğumuz Can. Can bizim arkadaşımız ve onlar Hollanda'nın bu Hellevoetsluis şehrinde ev sahibi oldular. Şimdi onlara bu süreçleriyle alakalı, ev alma süreçleri ve bu süreçte yaşadıklarıyla alakalı sorular yönelteceğiz. Hadi gelin hep birlikte şimdi kısa bir ev turuyla başlayıp daha sonrasında sorularımızı yönelttiğimiz bir video çekelim. Videomuza başlamadan önce videomuza beğenip abone olmanız bizim için çok önemli. Bu serinin devamını istiyorsanız ve aklınıza takılan başka sorular varsa bize yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki serilerimizde bu soruları da aynı şekilde yöneltebiliriz. Hadi o zaman videoya geçelim. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun Canku? Buyurun geçin, iyisini yapıyorsunuz? İyiyiz biz de. Buyurun Şöyle. Osman Bey. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ayakkabıları buraya Şöyle koyabiliriz. Tamam. Evet. Şöyle. Bu da Türk klasiği. Dışarıda ayakkabılar Evet. çıkarılır. Hollandalılar her ne kadar içeriye direkt ayakkabıyla girse de bizim klasiğimiz çıkarırız. Ne yapıyorsun Canku? İyi, sizi sormalı. Siz nasılsınız? İyiyiz. Çok resmi oldu böyle. Videolara başlayınca direkt böyle oldu. Evet. Şimdi biz diyoruz ki Canku, önce bir ev turu yapalım diyoruz. Kısaca bize evini gezdirebilir misin? Evet, gezdirebilirim. Tabii. Salondan başlayabiliriz ilk girdiğimiz yerden. Tamam. Kapıdan girdiğimizde önce bizi salon karşılıyor Evet. diyorsun. Normalde orada tuvalet var, ayakkabı koyma yerimiz var. Hani her Hollanda evinde olduğu gibi. Salonumuz biraz küçük, mutfakla birleşik. Salon küçük mü? Bir tık gene diğer evlere göre. Neresi küçük gayet? Kocaman salonu ve Mutfakla mutfağı birleşik var. olduğu için biraz görünüyor, geniş alan görünüyor. Çok güzel olmuş bu arada. Evde mesela tadilat var mı şu an? Hani yoksa aldığınızda direkt bu şekilde Şu an miydi? tadilat var. Ev aldığımızda zaten çok eskiydi ev. Zaten bir önceki ev sahibi de pek evi düzenlememiş. Hollanda'da Genelde genel olarak evler eski değil mi? eski. Çok fazla Çoğu tadilat eski olduğu için gerektiriyor. evet. Mesela Hatta- nereleri siz yaptınız? Yani mesela bu oturma alanında genel olarak bir tadilat var mı? Vallahi şu tavandaki parçalar haricinde hepsini biz yaptık yine. Hadi ya. Eski halini gösterebiliriz resim olarak yine. Evet, o zaman Before, after bulursanız olarak. aynen eski hallerini de ekleriz madem. Evet. Ama Burası- genel olarak çok çok güzel olmuş bu arada. Bu arka plan yani buraları komple siz yaptıysanız gerçekten çok güzel Evet. olmuş. Sadece şu kısım vardı. Şömine ve yan tarafı. Hı hı. Orası da büyük ihtimal. Bu şömine mi? Şömine Gerçekten çok- yakıyor musunuz yoksa? Bunu kışın kullanabiliyoruz. Hem ısıtıyor hem ışık gösterisi. Oo, çok iyi. Bu arada bayağı güzel ısıtıyor. Evet. Şömine bayağı güzelmiş. Burası direkt mutfak kısmı Mutfak mı? kısmı evet. Mutfağı da bayağı güzelmiş. Direkt Kahve ada. köşemiz var. Şu olaya bayılıyorum ben ya. Şu ada olayı çok güzel. Bu mutfakta bir şey değiştirdiniz mi? Mutfakta sadece duvarları biraz düzenledik ve şu köşeye kahve köşesi yaptık. Bu köşeyi siz yaptınız. Evet. Bu arka tarafındaki tahtaları falan. Hepsini yine biz yaptık onların da. Çok Kahve güzel temasına olmuş. biraz daha uygun olarak da. Çok güzel olmuş ya. Şu kahve köşeleri benim en sevdiğim köşeler. Evin bence olmazsa olmazı, farklı bir ambiyans katıyor diye düşünüyorum. Yalnız çok güzelmiş. Mutfağınıza bayıldım. Bayağı geniş. Kaç odanız var? 3 odamız var. Çatı katıyla beraber 4 oda oluyor. Bayağı büyük bir ev. Şimdi Hadi yukarı çıkalım hemen. tamam, hadi bakalım. Bu merdivenler de bayağı kötüydü. Bunları da boyadık, değiştirdik bayağı tahta yaptık şuralara. Bu tahtaları falan, bu ışıklandırmaları hepsini siz kendiniz mi yaptınız? Hepsini biz kendimiz yaptık. Aslında baktığın zaman bayağı bir tadilat yaptınız yani. Evet. Önce kardeşimin odasından başlayabiliriz. Kardeşim var 10 yaşında. Ceyusu. Onun küçük bir tatlı odası var. Tam bir aynen. Pembe kız odası. Çok tatlıymış. Evet. Çok güzel bir odası var. Burası da aile odası. Annemin babamın odası. Burayı orası da da çok biraz güzel. değiştireceğiz. Orası da bayağı Buraya pek büyük. bir şey ellemedik burada da. Şu koridordaki şu alan çok güzel olmuş. Onu da ışığını açabilirsek. Her yerde ışıklandırmalar. Çok güzel. Bayağı güzelmiş. Son olarak benim odayı göstereceğim. Benim odayı pek insan görmedi. Daha yeni tadilattan çıkardık. Biraz teması farklı. Siyah sarılı. Bir şey diyeyim mi? Burası tam ben Can'ın odasıyım diyor yani. Evet. O odam bayağı güzel olmuş. Sakinleştirici bir şey var, atmosferi var. Evet. Bayağı güzel olmuş bu arada. Bu dekorları falan hepsini kendin mi yaptın Hepsini yoksa? kendimiz yaptık. Hani bilgisayardan işte hepsini tasarladım hepsini kendim. Bu arka plandaki taşlar, şeyler falan hepsi senin tasarımın mı? Evet, hepsi bizim. Çok güzel olmuş ya. Arkadaki duvar Arkası kağıdı da normalde özel. düz duvar mıydı?
Düz duvardı. Her yer beyaz duvardı. Bir önceki odaya gördüğünüz gibiydi bu oda. O bayağı güzel. Bayağı değiştirmişsin bu arada. Bu duvar kağıdını çok beğenerek aldım. Evet. Duvar kağıdı da çok Bu güzel. da özel bir duvar kağıdı. Normalde Fransa'dan geliyor bunlar. O bayağı Kumaş güzelmiş. gibi böyle dokulu. Evet, şeyi çok gerçekten kumaş gibi duruyor bu arada. Biraz daha böyle parlak. Bilmiyorum duvar ne kağıdı. kadar yansıyor kameraya ama gerçekten tam kumaş şeyi gibi duruyor. O bayıldım. Tam tarzını yansıtmışsın bu arada. Işıklandırmalar, o bilgisayarda köşesi, odanın genel hatları falan çok güzel olmuş. Güle güle otur diyelim. Evet. Son olarak da çatı katına çıkalım. Tamam, buyurun. Tuvalet. Ha, bu katta da var. Alt katta da vardı değil mi? Alt katta da tuvalet var. Evet. Burası tuvalet banyo kısmı. Hem alt katta hem üst katta olması bence çok büyük bir avantaj. Evet. Çünkü burada mesela misafirleriniz kaldığında falan direkt onlar burayı kullanabilir. Evet. Alt kattaki normal gelen misafirleri karşılamak için güzel. Çok iyi. Burası da Oo. çatı katı. Burasında hiçbir şey ellemedik. Daha Aha. yavaş yavaş düzenliyoruz burasını da. Hollanda'da genel olarak bu çamaşır makineleri bu arada çatı katlarında bulunuyor. Biz Türkiye'de biraz daha banyoda olmasına alışığız. Burası da Efe'nin odası. Bu arada bir şey diyeceğim. Çatı katı dediğin tam bir çatı katı yani. Oda Evet. olarak kullanılabilecek düzeyde çok iyiymiş. Ev turumuz bittiğine göre şimdi soru faslına geçebiliriz. O zaman şimdi süreçle alakalı sorularımıza geçelim. Evin fiyatı ne kadardı ve siz ne kadar teklif verdiniz? Önce böyle bir soruyla başlayalım istedim. Evin fiyatı 343 bindi. Biz evi görmeye geldiğimizde biraz emlakçıyla muhabbetimiz oldu. Biraz ben laf almaya çalıştım açıkçası. Hani ev kaç paraya gidecek? Çünkü biraz da teklif ona göre versek daha doğru oluyor. Onlar Emlakçı- az çok çünkü biliyor değil mi şeyleri? Evet, onlar biraz Skalaya daha ne şey kadar yapıyor teklif onlar. veriliyor. Emlakçı bize biraz da bu evin çok fazla çoğalmayacağını, çünkü ev sahibinin hani bu fiyatın üzerine daha fazla fiyat istemediğini biraz bize şey yaptı böyle zaten. Önceden belirtti. Biz de denemek için 343 bin euro, yani evin teklifine olan aynı sayıyı verdik. Evle aynı fiyatlara teklif Aynı fiyat verdiniz. verdik, evet. Arttırmadınız yani. Hiç arttırmadık. O çok iyi. Çünkü genelde teklifler alıp başını gidiyor. Çok fazla artıyor. Çok artıyor. O konuda çok şanslıymışsınız Evet. o zaman. Aylık krediniz ne kadar? Aylık kredimiz 1560 euro olarak ödüyoruz. 1560 euro. 30 yıl boyunca işte 3.4 faizle aldık evi. Bundan önce kiradaydınız değil mi? Bundan önce evet kiradaydık. Yine Kirada yakın ne kadar yerdeydik. ödüyordunuz? Kirada da yine 1500 euro ödüyorduk. 1500 liranın içinde 200 eurosu faturaydı. Yani ana kiramız 1300 euroydu. 1300 euro, 1500 euro. Hemen Evet. hemen aslında şu an kiranızla aynı parayı Şu an ödüyorsunuz. aynı ama fakat şu anki o kiralar bile şu an çok fazla fiyat arttığı için sabit fiyatta değil asla hiçbiri. Evet, doğru. O yüzden aslında ev almak daha mantıklı oluyor bu süreçte. çok daha mantıklı oluyor. Evet. Çünkü hemen hemen aylık kiranla aynı fiyatı ödüyorsun. Hem de Evet. ev sahibi olmuş oluyorsun. Çok daha Zaten mantıklı. kirada da işte hep sürekli kaldığında kiran senin artıyor ama bir ev aldığında evin işte ödediğin sürece sürekli hani düşüyor. O açıdan çok güzel, doğru. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Ev bulma süreciniz ne kadar sürdü? O biraz uzun sürdü. Çünkü burada Hollanda'da ev bulmak zor, randevu almak zor. Hani her yaptığın işlem çok zor ilerliyor burada. Biz ortalama bir 4 ay falan uğraştık. 4 ay kadar. Evet, sürekli ev aradık. Bu evi bulmak için 4 ayımızı harcadık. Çok fazla ev inceledik. Hatta şöyle bir şeyimiz olmuştu. Bir ev vardı satılık. Bunu biz dışarıdan görmüştük tabii tabelasından. İlanına baktığımda ilanını bulamadım. Emlakçıya sorduğumda bize belli bir tarih vermişti. İşte şu tarihte sabah saat 4'te bu ilan paylaşılacak diye. Ben de o tarihte sabah kardeşimi okula götürmeye işte gitmiştim sabah 8'de. Sabah 4'te ilan koyulmuş. Sabah 8'de kardeşimi okula götürdüm. Sabah 8'de randevu almaya çalıştığımda evin randevusunun dolu olduğunu söylediler. Direkt 4 o kadar saatte, kısa sürede evet. aynen. Direkt randevular doluyor. Evet. Zaten bazı evler mecbur ilana çıkmak zorundaymış sanırım. Bir evin alıcısı bile belli olsa bile onu yine de ilana çıkartıyorlarmış. Galiba biz de öyle bir eve denk geldik. Yani daha önceden şey yapamıyorsun. Direkt ev sahibiyle anlaşıp evi alamıyorsun. Genel olarak ilana çıkartıyor Evet. çoğunluğu. Evet. Mecburen illa çıkartıyorlar ilanı yine. Bir ev daha bulmuştuk. Ona da çok fazla işte üst teklif yapmıştık. O da yine bir tanıdığına satacağı için mecbur onunla anlaşmış ama yine mecbur ilana çıkarmak zorunda kaldığı için. Hani Anlaşsa dahi ilanı çıkarmak Evet. zorunda. Ama formaliteden yine şey gösteriyorlar o zaman herhalde. İlana koyuyor ama aslında anlaştığı biri Anlaşmış, var. O evet. ilan biraz formalite oluyor Evet. zorunlu olduğu için. anlaştığı kişiden biz daha fazla para vermemize rağmen peşin para yine de kabul Yine olmadı. de kabul olmadı, anladım. Evet, Ortada farklı anlaşma süreçler olduğu için. oluyor gerçekten. Evet. Mesela ev bulma sürecin emlakçıya giderek sürekli hani ona sorarak mı oldu yoksa internet üzerinden kendin de araştırdın mı evlere? Bizim emlakçımız yoktu aslında. Biz biraz da kendi başımıza işte şey yaptık.
evlere falan baktık. Zaten burada biraz daha böyle kanun bilgisi olan insanlar için emlakçıya zaten ihtiyaç duymuyor. Biraz hani Hollanda'ya yeni gelenler için ama kesinlikle lazım olan bir şey emlakçı. Evet. Ya emlakçı aslında bir yandan bu hani dille alakalı zorlandığın Evet. süreçlerde sana destek veriyor. Ama onun dışında bizim hani kendi sürecimizde de mesela biz de Funda Enel'den sürekli bu internet üzerinden bakmıştık birçok eve. Emlakçımıza göndererek ilerlemiştik süreci. Sizin herhalde yine kendi Biz biraz kendi Kendiniz. çabalarımızla evet. bu peki randevu alma süreçlerinde de kendiniz mi hallettiniz yoksa emlakçıyla Hepsini mı? kendimiz hallettik. Zaten biraz da bu yüzden Randevuları uzun da mı? sürdü. Evet. Randevuları, ev görüşmelerini. Oo. Ortalama biz işte 4 ay boyunca bir 20 civarı eve randevu aldık ve baktık. Hep kendi başımıza. Ama tabii emlakçınız varsa bu çok büyük bir avantaj. Beğendiğiniz evi daha kolay şekilde alma şansınız oluyor. Evet, emlakçılar aslında o süreçte Evet. size destek olma açısından güzel oluyor. Evet. Çünkü onlar da sürece dahil sürecin bir parçası oluyorlar aslında. Mesela bizim için de sürecimizde hep emlakçı o şekilde ilerlemişti Yardımcı ki bizim oluyor. süreci evet daha sonra tabii ki ele alırız. Şimdi sonraki konu mesela noter sürecini merak ediyorum bir de. Noter süreciniz nasıl işledi? Ve ev için yani eve tam olarak geçmek için ne kadar süre beklediniz? Zaten biz evlere randevu aldığımızda, evleri görmeye gittiğimizde daha evi satın almadan önce, teklif vermeden önce ortalama zaten çoğu evin anahtar teslimat tarihi belli oluyor zaten. Zaten onu size en baştan söylüyorlar. Zaten biz de bir yandan hani ona göre evlere baktık. Bazı evler de vardı mesela bir yıl sonrasında teslim yapıyordu. Ama bizim biraz da ihtiyacımız acil olduğu için daha kısa süre anahtar teslim süre olan şeye baktık, evlere baktık. Yani eve alsanız Bizim bile bir ay sürdü. bir yıl sonra da eve geçme durumunuz Evet. olabiliyor öyle mi? Evet çünkü ev sahibi hani öyle bir şey yapıyor. Mesela ben evi seneye işte hani satmak istiyorum diyor. Bir yıl sonra satıyor. Şu an satsa bile hani bir yıl yine ev sahibi evde kalmaya Devam ediyor. O ilginç bir süreçmiş gerçekten. Evet. O yüzden yani şeye bakmak önemli diyorsun. Evet, o çok Eğer önemli. erken geçmek istiyorsan teslim alma. Sizin bir ay sürdü Bizim yani. bir ay sürdü evet. Güzel bir süreçte geçmişsiniz. Noter işlemleri biz işte eve teklif verdik. Finansman aracıyla. Bizim adımıza finansmanlar var. Bankadan işte ev kredisine başvuruyor. Onun aracıyla işte bu eve teklif verdik. Teklifimiz kabul olduktan sonra zaten noterden size kayıtlı olduğunuz belediyenin, evin kayıtlı olduğu belediyenin işte size noter maili geliyor. İşte size orada zaten tarih veriliyor işte anahtar teslim tarihinde zaten şey oluyor bu. O tarihte işte oraya gidiyorsunuz zaten. Size işte prosedürleri yapıyor işte anlatıyor. Bu ortalama yarım saatte bir saat arası sürüyor. Yanılmıyorsam 2500 ile 3000 euro arası bir fiyat orada veriliyor notere. Ev kaydı için işte. Bu tabi belediyeden belediyeye, şehirden şehire göre değişiyor diye duydum. Biz de işte eve 343 bin euroya almıştık. Fakat biz 353 bin euro kredi çektik. Çünkü evi alırken de belli başlı masraflar bankaya için hani verilmesi gerekiyor. Bir Tadilattan peşinat gibi bir şey. bahsediyorsun. Tadilat değil. Hani evin mesela bazen %2'si falan veriliyor. Onları biz kredinin içine dahil ettik. Peşinatı, banka peşinatını. Biz yani 353 bin euro kredi çekmiş olduk. Biz ilk ev alırken normalde insanlar evin değerine göre 10 bin euro, 15 bin euro, bazen 20 bin euroya kadar çıkabiliyor. Masraf yapabiliyorlar. Bu masrafın içinde bir sürü şey de var. Banka şeyleri olsun işte. Bilmem ne şeyler olsun. Onların şeyleri var. Kaç yıldır burada çalışıyorsun Can? Yani ne kadar sürede ev aldınız? Buraya ben Hollanda'ya 2019'da geldim. 2019'da ama tek başıma geldiğim için pek hani çalışsaktı zaten. Burada ev pek alınacak gibi bir durum yok. Evet, tek başına biraz daha zor oluyor Evet. bu süreç. Aynen öyle. Biz 2024'te ev aldık. 2025'te miydi be? Yıllar karıştı. Bir dakika. Bir şey olmaz ya. Biz hangi yıldayız? 2026. Geçen yıl aldık be. Tamam 2025'te aldık. Biz 2025'te Mart ayında ev aldık. Yani bir 6 sene sonra aldık. Tabii o zaman da ailem yeni buraya gelmişti. Ben bir 5 sene falan burada tek yaşadım. Ailenle beraber aldınız evi. Ailemle beraber aldık evet. 3 kişi krediye başvurmuştuk. Önce babamla ikimiz denemiştik krediyi. Ama arada çok küçük bir fark kaldığı için daha rahat kredi çekmek adına işte annemi de dahil ettik. Bu sefer işte işimiz çok kolay oldu. Evet. Ama Ev daha normalde kolay. 2 kişi de aslında İki kişi de çok kolay aslında alınabiliyor. alabilir. Evet. Mesela sen uzun yıllardır burada çalışıyorsun. Sana daha çok çıkıyor ya da mesela baban daha kısa sürede çalıştığı için ona daha az mı çıkıyor? Nasıl oluyor bu süreç? Şunu şöyle söyleyebilirim en baştan. Bende yine faz kontrat vardı. Bu faz kontrat kalıcı süreli bir sözleşme yani. Çok güçlü bir kontrat olduğu için benim kredi çekerken bankaya gönderdiğimiz belgeler çok fazla incelenmedi. Yani 1-2 günde zaten kredi onayı aldım ben. Ama babamın kontratı geçici kontrat, işçi kontratı olduğu için süreli yani sezonluk gibi kontrat olduğu için biraz daha uğraştırdı tabii.
Tabii hani Çünkü babam bu belgelerde. süreçte aracı kurumlarla çalışıyordu Evet, sanırım, aracı değil mi? kurumlarla. Sürekli iş olacağının hani işte banka garantisini istiyordu. Hani mesela bazen fazla saat yapıyordu, işte bunun işte ekstrasını aldın mı? Saatler düşünce kontratta yazan saatin altına niye işte indiğini şey yapıyorlardı, söylüyorlardı. O belgeler biraz bizi uğraştırdı. O da bir 20 gün, 25 gün civarında bir soru cevap şeklinde bankayla aramızda şey oldu. Ama yine de geçici işçi sözleşmesiyle Hollanda'da ev alabiliyoruz. Doğru değil mi? Evet, bu doğru. İki kişi de geçici sözleşmede olsa yine de ev alınabiliyor. Türkiye'den Hollanda'ya gelip çalışmaya başlayan, Eisenbüro aracılığıyla çalışmaya başlayan iki çift gelip burada istediği şekilde ev alabilir. Evet. Çıktığı kredi mevduatı kadar. Evet. Düzenli çalışmayla yani ortalama 1-1,5 yıl içinde düzenli çalışma şartıyla biraz da ev alınabiliyor. Fast kontratlı olmak sadece süreci hızlandırmak açısından Fast kontrat biraz da garanti bir garanti iş. sağlıyor. Evet. Ama bu demek değildir ki fast kontratlı olmayan ev alamaz, değil mi? Evet, evet. Aynen. Kimse bunu söylemiyor ama gibi bir cümlen oldu mu? Hani kimse bunu söylemiyor ama şu süreç çok zordu. Ya da işte kimse bundan bahsetmiyor ama böyle şeyler yaşanıyor ev alma sürecinde gibi bir cümlen oldu mu? Benim biraz daha şöyle oldu. Herkes ev alırken farklı olaylar yaşıyor. Ben de mesela birine işte ev almak için tecrübelerini sorduğumda işte hani işte neler oldu, işte nereye gittiğini sorduğumda onlar kendinden geçen hani kendi başından geçen şeyleri bize anlattılar. Ben de bizim de öyle olacak sandığımız için biraz onların işleyişi şeklinde biz de devam ettik. Fakat onların başına gelen şeyler bizim başımıza gelmediği için bizim de işlemler çok farklı oldu. Hani ben de madem hani böyle diyorlardı niye böyle olmadı diye çok fazla kendime sorular Aslında herkesin sordum. süreci farklı ilerliyor, Aynen, değil herkesin mi? farklı ilerliyor. Evet. Ev alma süreci kimi insan için çok kolay ilerliyor. Kimisi için işte evraklarda takılıyorlar. Hani bazen hatta evrakta yapılan küçük bir hata bile ev alma sürecini komple başa sarıyor. Çünkü bizim sürecimizde de mesela çok korktuğum durumlar olmuştu benim de. Herkesin süreci çok farklı ilerliyor. Yani aslında kimse bunu söylemiyor ama kısmında şöyle bir şey diyebiliriz sanırım. Hani kimse bunu söylemiyor. Çünkü onlar o süreci belki yaşamadığı için bunu söylemiyorlar. Ama bizim sürecimiz farklı oluyor ve daha farklı yaşayabiliyoruz. O yüzden herkes kendi sürecine göre aslında bir bakması gerekiyor bu duruma. Bir sonraki sorum. Bu ev alma süreciyle alakalı en zorlandığın an neydi? En zorlandığım an evi görmek için randevu almak olabilir. Çünkü ya çok fazla kişi randevu almaya çalışıyor. Bazı evlerde çok fazla ilanda durmuyor açıkçası. Yani 1-2 ay içinde zaten 1-2 hafta içinde en fazla ilan bir şey oluyor, randevu alınıyor, veriliyor. Onun dışında işte 1 ay, 2 ay falan randevuların ev görme zamanı başlıyor. Zaten ilanda duran evlerde maksimum 3 ay falan duruyor. Hani çok kısa sürede bu işlemler olduğu için biraz randevu alma kısmı zor. Peki. Bir de randevu aldığında işte ev bakmaya gidiyorsun. Evlerde çok fazla hani Türkiye'ye göre yeni evler değil. Evet, Yeni Hollanda'da evler zaten. olmadığı için sürekli randevu alman gerekiyor yeni evleri görmek için. Peki Sürekli kaç ev randevu. gezdiniz bu zamana kadar, bu evi alana kadar? Vallahi tam sayısını bilmiyorum ama bir 15-20 olabilir 4 ayda. Belki 20'den fazla olabilir. Kimini siz beğenmediniz, kimine de teklif verdiniz mi? Yoksa genel Biz- olarak onları beğenmediniz mi? Ya da hepsine teklif Biz verdiniz, çoğunu olmadı beğenmedik mı? işte. Bu evden önceki bir eve sadece teklif verdik. O evde şu karşıdaki bir evdi. Ona da Şimdi oradan geçtikçe vallahi seni alacaktık oğlum. burası daha iyi oldu ama. Burası zaten bu bizim son baktığımız evdi zaten. Peki bu evde ilgini çeken, yani bu evin olmasını isteme sebebin ne oldu? Bu evi neden bu kadar çok beğendin? Bu ev aslında köşe evi. Köşe evi olduğu için arka bahçesi bu mahalledeki evlere göre çok daha büyük. Bu bir avantaj bizim için. Bildiğimiz gibi de burada biraz doğalgazda fiyatlar yüksek. Evde 2 tane klimamız var işte. Salonda var, yukarıda var bir de. Bu biraz işte avantaj. En büyük avantajlardan birisi de işte yani belki güneş paneli diyebiliriz işte. 7 adet işte güneş paneli var yukarıda. Kaç adet? 7 adet. Gerçi videolarda da gördüğünüz gibi banyoda küvet var işte. Salonda işte küçük bir şöminemiz. Mutfak tarzı birazcık hani Hollanda evlerini görmediğimiz tarzda bir mutfak şeyi. Evet. Bu ada mutfak olayı çok güzel mesela. Ben de gezerken bayağı beğendim mutfağı. Çok pratik bir şey görünüyor. Evet, güzel gerçekten. Buraya yeni gelen ve ev almak isteyen bir insana vereceğin en güzel tavsiye ne olur? Yani senin için bu benim için önemliydi dediğin ve başka birine de, yeni gelip ev almak isteyen birine ne tarz bir tavsiye verirsin? Gelmesinler. Ben biraz daha benim geldiğim yerlerden söyleyeyim. İşçi bulma kurumlarına biraz daha dikkatli yaklaşmalarını tavsiye ederim. Çünkü ev alma işleminde sorunlar çıkabiliyor. Biraz daha bu süreçte, ev alma sürecinde kanunları biraz daha yakından öğrenip takip ederek emlakçısız bu işi yaparsanız hani
cebinizde çok büyük bir miktarda para kalabilir. Çünkü bu işler yine de emlakçısız olmuyor gibi görünse de ben olabildiğini şahit oldum. Tabii ki emlakçıyla çalışmak bir yandan artı bir yandan eksi. Hani maddi olarak doğru diyorsun. Emlakçıya da gerçekten çok fazla para harcıyoruz bu süreçte. Ama kuralları bilmeyenler için de benim tavsiyem emlakçıyla çalışmaları Tabii olur. ki, Çünkü tabii ki. kuralları ve işleyişi bilmiyorlarsa bu süreçte yapacakları en ufak bir yanlış onlar için daha farklı sonuçlar, daha kötü sonuçlar doğurabilir. O yüzden kuralları biliyorsanız ve dili de biliyorsanız aslında biraz dil de önemli diye düşünüyorum Tabii bu ki. süreçte. Dili de biliyorsanız kendiniz bu süreci yönetebilirsiniz. Ama bilmiyorsanız emlakçıyla çalışmak her zaman daha avantajlıdır diye düşünüyorum ben. Evin bir de Onun dışında enerji sınıfları var. A, B, C, evet, o D çok diye. önemli. Bu evin Evet. mesela örnek veriyorum işte evde çift cam var mı? İşte yerden ısıtma var mı? Duvarlarda içte veya dışta işte cepheler var mı? İşte ısı yalıtım falan. Evin ne kadar yeni olduğunu ve işte enerji koruma kapasitesi olduğunu gösteren bir etiket, sınıf. Bu ne kadar yüksekse size o kadar daha yüksek kredi çıkarma ihtimalleri oluyor. Çünkü şöyle örnek vereyim. Eski bir ev, örnek veriyorum, C, D, E sınıfı olur. Sen bu sınıfa işte kredi çıkartırken bu eve size daha az kredi çıkar. Sence konum önemli mi? Konum şöyle Evin önemli. konumu. Mesela park ücreti olabilir. Yani çünkü bazı mahallelerde park ücreti var. Evet. Bazı mahallelerde yok. Eğer evin park ücreti olmayan bir mahallede ise bu biraz daha hani kişi için avantajlı olabilir. Mahalle değeri fazla olan mahalleden bir ev alırsan işte evinin değeri artma şansı daha fazla olabilir. Bir de burada şey de önemli. Evlerin çoğu dediğim gibi eski olduğu için bazı evler taş ev, bazıları tahta ev. Tahta evler genelde 1980'in altında olan evler oluyor ve bunlar da daha az değerleniyor. Ama beton ev aldığınızda yani taş evler bunlar daha yüksek fiyatlara değerlenebiliyor. Tadilat süreci yordu mu sizi? Tadilat süreci yani babam usta olduğu için biraz biz kendimiz yavaş Evet, o yavaş konuda yaptık evde. Evet. şanslıydın aynen. O konuda bayağı şanslıyım. Sevgin abinin de bakalım söylemek istedik. Bu süreçte ona sormak lazım. Tadilat süreci yordu mu? Tadilat evet bir yıldır. Her gün bir şeyler güncelliyoruz. Evin içini bitirdik. Bahçe kaldı. Bahçeyi de bitirelim. Oturalım rahatça. Nasıl bir tadilat yaptınız ev aldıktan sonra? İç dekorasyon, dış dekorasyon hepsini evden geçiriyoruz tekrar. İşlerimize göre, keyfe göre Hatırlıyor musun ne kadar masraf oldu evin genel tadilat kısmında? 6-7 bin euro civarında. 6-7 bin euro. Evet. Sadece bu dekorasyon ama malzeme, şimdi hepsi malzeme içinde. İşçilik yok. işçiliksiz 6-7 bin euro civarında bir masraf oldu. Sadece malzeme. İşçilik kendimiz yapıyoruz. Allah'tan usta yapıyoruz da usta bulsak yandık. Burada evet Usta ustalık tutsak. çok pahalı değil mi abi? Evet. Şu anda da zaten ev boyası görüyoruz. 4-5 bin euro istiyorlar bir eve. Sadece boya. Malzeme senden. 5-6 bin euro komple yaparsan işçilik. 5-6 bin de malzeme 10 bin 15 bin çıkar hepsi. Sadece dekorasyon için ama değil mi bu? Evet. Malzeme, işçilik, ustalık 15 bin euro çıkar. Abi canın odasını sen mi yaptın? Canın Evet. odası bayağı güzel olmuş. Onu geçen hafta yaptık işte. Can yapmış dekorasyon kafasına göre. Biz de ayarladık. O duvar kağıtlarını falan hepsini sen mi ayarlıyorsun? Yok Can sipariş etti ya geldi. Tekrar biz yaptık işte. Ama o işçilik. duvara yapıştırmayı hepsini Ya. sen yapıyorsun. Yeni yaptık ya. Aa, çok güzel olmuş, eline koluna sağlık. Biz de ayna kaldık. Yeni bir şey yapıyoruz. Şu bahçede bir yeşillik düzenleme yapacağız. Ağaçlandıracağız. Devam. Ondan sonra oturacağız, keyfe bakacağız. Aynen kahve öyle. içeceğiz. Hele şimdi Bahçede yaz geleceğiz geliyor. beraber. Hepimiz kahve içeceğiz. Şimdi başka bir sorum da şöyle olacak Can. Böyle bir ev için aylık ne kadar bir ödeme yapıyorsunuz? Yani genel olarak bu elektrik, su, doğalgaz gibi masraflar ve bunun haricinde de ödediğiniz bir gideriniz var mı diyeyim? Biz kredi olarak bu eve öncelikle 1550 euro ödüyoruz. Faturalar burada normalde doğalgazla elektrik faturası bir firma oluyor. Su faturası zaten çoğu yerde sabit bir tane firma oluyor. Biz doğalgazla elektriğe sabit olaraktan 220 euro fatura ödüyoruz. Ama burada tabii şey var. Faturalar burada yıllık olarak belirleniyor. Yani sen her ay sabit fiyat ödüyorsun. Fakat sana yıl sonu bakıyorlar. 220 Euro'dan her ay ne kadar fazla kullanmışsın ya da her ay ne kadar daha az kullanmışsın. Sana yıllık ona göre bir meblağ çıkartıyorlar kullandığın kadarıyla. Yani şöyle, Fazla vermen aylık gerekirse ödediğin rakam sürekli sabit. evet. Ama sene sonunda mesela daha az yaktıysan ya da daha Evet. az giderin olduysa ona göre sana ödemesini mi yapıyorlar? Nasıl oluyor? Ödemesini yapıyorlar veya galiba seneye işte ödeyeceğimiz faturalardan düşüyorlar galiba. Böyle bir şey de mevcut. Biz zaten ev alırken metrekareye göre ve kaç kişi yaşayacaksa bize zaten ortalama bir fatura fiyatı çıkartabiliyorlar. Bizim bu ev için ortalama 220 euroydu yıllar böldüğümüzde. Çünkü mesela yazın doğalgazı fazla kullanmıyoruz.
Hani fatura biz ortalama 50 euro falan kullanıyoruz. Ama kışın ise doğalgazı fazla kullandığımız için doğalgaz bu sefer de fazla gelmiş oluyor. Bunu bu şekilde dengeliyorlar. Su faturasına 34 euro diyoruz. Burada su genel olarak çok Su ucuz. komik bir rakam değil mi? Evet. Su çok fazla ucuz. Su ucuz gerçekten öyle. Ev sigortamız var. Ev sigortası da 30 euro civarıydı sanırım. İşte bunu da ev alırken yaptırmıştık. Zaten evi almadan önce zorunlu olan bir sigorta var. Yangın sigortası. Zaten bunu yaptırmadan eve işte hani imza atma şansınız bile olmuyor. İşte ilk önce onu yaptırmıştık. Sonra işte paketini biraz yükselttik. 34 euro olması lazım o da tam net fiyatıyla. Ev sigortası ödüyoruz. Bir de burada yıllık vergiler var. Evet o Çöp aynen. vergisi, su vergisi. Hepimizin müzdarip olduğu bir konu. Ona ne kadar şey yapıyorsunuz? Ona da bu evde yaşayan 5 kişi var. İşte belediye kayıtlı 5 kişi. Yıllık olarak 1550 euro geldi ona da. 1500 civarı diyelim hatta. Evet yıllık geliyor değil mi Yıllık bu? geliyor evet. Genel olarak çöp, kanalizasyon o tarz şeylerin Su vergisi atıkları değil mi? falan Su aynen. atıkları Biraz ben vergisi. bunu araştırmıştım işte hatta. Yani sifon çekme vergisi gibi işte şeyler de size söylenebiliyor. Hatta şöyle bir şey de vardı galiba. Bizim eve araba yolu bağlanıyor diye bile bunun vergisini alıyorlar. Hani Hollanda eğer evet bir bu tarz araban vergiler varsa, konusunda biraz Evet. evet vergilerin Vergi fazla ülkesi. olduğu bir ülke, vergi ülkesi. Bu şekilde giderleriniz oluyor. Onun dışında Evet. başka bir gideriniz onun dışında oluyor bir mu? giderimiz ev için yok gibi. Şimdi küçük bir oyuncu değişikliği yapıyoruz ve Ceysu ile beraberiz. Ceysu Türkiye'de okuyordu. Dilini bilmediğim bir ülkeye geldim ve burada tekrardan okumaya başladın. Bu süreç senin için zor mu oldu? İlk başta zorlanmıştım ama sonradan çok kolay geldi. Sonradan arkadaşların mı bu süreci kolaylaştırdı senin için? Yoksa işte kendi çabanla mı bu süreci kolaylaştırdın? Kendi çabanla daha çok çalıştın. Peki şu an dille olan sürecin nasıl ilerliyor? Dilini öğrenebildin mi? Yarısını öğrendim ama yine de iyi konuşuyorum. Peki sınıfında Türk arkadaşların var mı yoksa tamamı yabancı mı? Türk arkadaşlarım var. Türk arkadaşların var. Bu seni rahatlatıyor mu bu süreçte? Evet, benimle bazen Türkçe konuşuyorlar. Jason'ın da süreci bu şekilde ilerlemiş. Onunla da küçük bir sohbet edelim istedik. Son olarak şöyle söyleyelim. Bu süreçle alakalı bizim sorularımız bu kadardı. Yine aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda bu soruları yine sormaya devam edip farklı içerikler oluşturabiliriz. Seriye devam edebiliriz sizler için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve beğenip yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.